Evet değerli izleyenler, İzmir Adnan Menderes'teyiz. Grubumuzla beraber Balkanlara gideceğiz. Bakalım nasıl video sizleri bekliyor. Şimdiden iyi seyirler. Gidiyoruz. Aynı da para kalmaz. Nerede lan bu? Çam. Valla orada vardı o. Gezdiğimiz yer. Mekana gidiyoruz herhalde. Allah bilmiyor. Geller soruyor sadece. Öderken anlayacak. Vallahi seni yaptığını yapıyor. Nema veze. Sad ćemo ovo gazu tebe pa ćemo da... Ne misliš je logično kako... Bizim otel burada mı? Yoksa başka bir yer? Bizim otel 14 kilometre. Evet, Eskişehir'e hoş geldiniz. Liklidos ismiyle günümüzde Ohrid. Burada durmamın nedeni aslında en net bir şekilde iki tane mimari görmek. Aşağıdaki taşlar yol yapalım derim ben, yolu açalım anlamına. Gelir geçsin insanlar. Çünkü yaşam alanı var burada. Robevi ailesinin karşılıklı iki kardeşin aslında en büyük Safranbolu evleri. Örneğin gece lambalarına bakarsanız temel aslında kare şeklinde küçük yukarıya doğru açılır. Neden? Çünkü o dönemlerde aslında temel kısmı daha düşüktür, yer özellikle çok kapılması değil, yukarıya doğru yani balkon çıkıntısı olarak normalde odalar gönül isterdi ki bir oda alabilelim sizlere o dönemde Türklerin nasıl yaşadığını gösterebilmek ama Osmanlı'dan sonra bunlar hepsi satılır. Gelen kişiler satın alır tabii ki. Bu evleri ve günümüzde apart otel gibi kullanılır. Normalde en büyük karşıdaki evlerden bir tanesi aşağıda ise Roma döneminden kalma aslında taşlar. Heraklia'nın birkaç üzümlü maskesi bulunmaktadır ve yukarıya doğru 17 yüzden ve genellikle dedelerimizin evleri bu şekilde. Yani burada yaşarken hep eski yerleşimler. Şimdi biz buradan giriş yaptık. Ayasofya üst geçitlerinde geriye döneceğiz. Çıkarken gözetleme kulesi bizi karşılayacak. Yani aslında ticaretin ve hayatın olduğu yerlerden bir tanesi de burası. Devam edelim. Efendim patron. Okuyayım. Sen neredesin? Burada işte gezin. Tahtayla. Ne sega samo Şey ne. yapmayız, değil mi? Direktno tamo da.
Para için Nene, sakin misin? Не знам, он си ева, ме му кажа, му го е скъп. Свегаш, така да знае. Да, я идам. Abi sende YouTuber'lık yok değil mi? Var. Var mı? Eyvallah olsun, YouTuber'lara düşeceğiz. Ben de ararmışım seni onu kötü yola değil. YouTube'lara düştüm. Aynen. Şeyler de öyle. Görmediyiz de ya. Evet. Aynen sayesinde da Jumbo'ya benziyor. Foça. Bir hanımefendi vardı. Foça tam Budva'ya gelirken tam söyleyecek dur dedim abla. Aynı Foça. Hep Foça. Eski Foça. Efendim, tabii burada durmamın nedeni aslında bölgenin ilk ve en büyük liselerinden bir tanesi olan ne yazar orada? Abi ne Sofya. Yani Ayasofya. Ama gelir dedik ki 4 tane Ayasofya var. Aslında dünyada çok fazla Ayasofya var. Ama İstanbul'da yapılış tarihiyle buradaki yapılış tarihi aynı. Yönetilme. İstanbul, Ohrid, Selanik, Selanik, Kiev. Coğrafya haritasını nasıl çevirirseniz çevirin büyük bir haç. Özellikle lisenin aslında ön taraftaki surlar yani baktığınız zaman direkt orijinal. Gelin bahçeye doğru girelim. Aynı. Şu sola doğru gelelim. Bunun içine giriliyor mu başkan? Evet. Girerken ücretli aldılar bir gün. Giriyorlar mı? İkonaslar, freskler var. Bu girişte bak. Buket kısmı. Şuru içeriye girersin. Orijinal olan sütunlar kısmı şu 2 tane. Zaten hani baktığınız zaman çok eski olmasını anlarsınız. O diğer taşlar sonra aslında Bizanslardan sonra yapılan kısım. Tabii karşıda Çan Kulesi. Camlara dikkat ederseniz daha geniş. Normalde Çan Kulelerinde bu kadar geniş olmaz. Niçin öyle olmuş? Osmanlı İmparatorluğu buraya geldiğinde kiliseyi camiye dönüştürmüştür. Fakat içerideki ikonasları orijinal haliyle korumuştur. Nasıl koruyabilmiş bunu? Var mı bir düşüncemiz? Yani şöyle beyaz alçı ve boyayla kapatarak korunmuştur. Yani burada aslında 8. 9. yüzyılların başında yapılan el işili ikonaslar var. Ortodokslar için çok önemli. Bizim camilerde motifler vardır. Onlarda ise ikonaslar. Osmanlılar buradan geri çekildikten sonra gelen Sırplarla Bulgarların ilk kontrol ettiği şey ikonaslardır hocam. Hemen aslında duvarları bir nevi çektiklerinde orijinal haliyle olmuşlardır. Tabii Ohrid şehrinin tam merkezinde bahçe kısmı ve arkada büyük bir bahçe alanı var. Genellikle Avrupa'dan gelen sanatçıların da veya papazların daha sonra söyleyeyim burada toplantı yaptıkları yerlerden bir tanesidir. Tamam? Hadi biz de buradan yukarıya sağa doğru farklı güzergahtan yoldan geçelim. Yoruldunuz mu? Değil mi? Tamam. 10 bin adım bile olmaz. Yürü. Anne geliriz mi? Sevmediniz mi? Siz şanslısınız.
Ben de şaşırdım. Değerli izleyenler, şimdi Popper Müze'ye gidiyoruz. Yani yapay parşöment gibi diyebiliriz. Rehberimizi anlatacak. Kağıda benzemiyor mu? Tamam, arkadakileri de gelsin. Yer var burada. Çember yapalım. Kısalar öne, uzunlar arkaya. Daha uzun el yapımı aslında kağıt atölyesindeyiz. Papyrus'un bir ucuz versiyonu. Yani bulunan yöntemdir. Hiçbir kimyasal madde olmadan değerli misafirler. Tabii şu anda su %60 su, %40 ise ağacın iç kısmı. Arkadaki ekip de geldi mi? Gelsinler. Öyle başlayalım. Şimdi papyrus bağlı. Tabii daha uygun versiyonu bulmak için yapılan bir yöntem. %60 efendim bakın böyle olmaz. Açın biraz. Kısalar mesela arkada kalıyor. Öne gelsin. Uzunlar arkaya ki hepsi görebilsin. Çember açarsanız hepiniz görürsünüz. Böyle kapatırsanız arkadakileri görün. Anlaşılır için teşekkürler. %60 su. Arkadakiler görmüyor oğlum ya. %60 su. %40 ne var? Kayın, meşe veya çam. Şu Instagram'da Meşe. şu an meşe ağacı var. Tabii iç kısmı kalbi saç teli kadar aslında ince bir şekilde kesilir ve yaklaşık olarak 7 gün boyunca suda kalmasıdır. Tabii bu gördüğünüz A4 şeklinde bildiğimiz süzgeç aslında. Ne yapılır? A4 şeklini alabilmek için. Şu an %75'lerde yine sudur. Ne yapılması lazım? Kurutulması lazım. Kurutulması için genellikle üst kısımdaki o suyu keten veya pamukla A4 şeklini kağıt aldı. Hala hani tabii %60'larda su olduğu için sizin sağ tarafınızda pres makinesi var. %20, %30'lara kadar o pres makinesi de suyu emilir ve 3 gün boyunca dışarıda yani girerken asılı olarak gördüğünüz o kağıt bırakılır. Güneş ışınlarıyla doğal bir şekilde kurutulur. Kağıdımız var. 3 günden sonra aslında tabii buradan ayrılır der mesela. Karton gibi, tam kağıt gibi değil, dokunabilirsiniz bakın. Şimdi tabii arkaya doğru verin. Bu gördüğünüz aslında matbaa. Gutenberg'in bir kopyası. Şimdi Gutenberg İncil'i dahil baskı yaparken harf harf yapmış aslında çok zor bir yöntem ve uzun süren bir yöntem. Katrancılık yapan var mı aile olarak burada? Yok. Katrancılar yok mu hiç Türkiye'den şu an aramızda? Yok. Tamam, okey. Size bahsettiğim harfler aslında şu şekilde. Tek tek tabii zor. Ama ondan sonra belirli bir bakır gördünüz ve platform vardır. Yazı veya bizim sokak. Üzerinden katranla geçerek odunlar şeklinde sabitleyerek kağıdı üzerine koyup kapatıp sağdan sola doğru biraz bekleterek
artık açtığımız anda bir baskı var. Yani bu orijinali Almanya. Mainz şeklinde bulunur. Kopyası ise buradadır değerli misafir. İşte burada gördüğünüz bütün burası da bu tür şeyler yapılmaktadır. Tabii serbest zamanınızda isterseniz sadece kağıdı alabilirsiniz. Bu ise Ohri, Safranbolu evleri ve tekneciler. Tamam, size bahsettiğim o el yapımı kağıt dölesi budur. Değil. Tabii ki şeyler milattan önce yapılır, bölge bölge geçer. Çinliler. Tabii daha kalın olur. Evet, çarşıya doğru Papır Müziğim diyor, baksana bebiş. Papır Müziğim diyor. tam da eğlenme zamanı. Okul yok, bir şey yok. Bu inciler Ohrid incisi, buraya özgü. Geldiğiniz zaman bunları değerlendirebilir bayan dostlar. Çok değişik türde incileri var. Hatta buraya geldiğinde İngiltere kraliçesine hediye etmişler. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake